Şunu aklının bir köşesine yaz. Başımıza ne geliyorsa çoğu zaman bildiğimizi sandığımız şeylerden geliyor. Şimdi bir odanın içinde olduğunu düşün. Kapı üzerine kilitli. Yani odadan çıkamıyorsun. Dışarıda da bir sürü insan var. Bu insanların hepsi Çince konuşuyor. Sen ömründe tek kelime bile Çince etmemişsin. Yani Çince bilmiyorsun. Ve o insanlarla bir şekilde iletişim kurman gerekiyor. Bu yüzden içeriye yazılı olarak Çince bir takım sorular gelmeye başlıyor. Ve sen bu soruların hepsine aslında dört dörtlük cevaplar veriyorsun. Çünkü elinde çok detaylı bir kural kitabı bulunuyor. Yani dışarıdan bir sembol geldiyse sen önce bu kitaba bakıyorsun. Kitap seni şu şekilde yönlendiriyor. Bu geldiyse şunları gönder. Bunlar yan yanaysa sen de şunları ilet şeklinde yönlendirilmiş oluyor. Aslında kuralı harfiyen uygulamış oluyorsun. Yani ne soruyu anlıyorsun ne de vermiş olduğun cevabı. Ama oluşturmuş olduğun çıktı kusursuz. Bu durumda da dışarıdakiler senin için muhtemelen şöyle düşünüyor olabilirler. İçerideki adam Çince biliyor. Ama yüzüne baktığımız zaman sen Çince bilmiyorsun. Sadece kuralları uygulamış oluyorsun. Aslında bu düşünce deneyinin bir adı var. Çin Odası. Filozof John Searle tarafından 1980 yılında ortaya atılmış. Şimdi bu odayı kenara bir bırakalım ve ardından kendi ekranımıza dönelim. Çünkü çoğumuz farkında olmadan aslında o odada yaşamaya devam ediyor. Örneğin yapay zekaya diyoruz ki bana bir authentication sistemi yaz. Yapay zeka ne yapıyor? Önce kodları hazırlıyor, ardından çalıştırıyor, testleri de yerine getirmiş oluyor. Buraya kadar her şey güzel. Peki bu noktada şöyle bir durup kendimize şu soruyu sorduğumuz zaman neler oluyor? Bu kod neden böyle yazıldı? Özünde biliyor muyuz? Ya da o kod muhtemelen nerede kırılır? Ya da başka bir yolu var mıydı? Eğer bunları biz bilmiyorsak evet önümüze kod durmuş oluyor ama o kararı biz vermiş olmuyoruz. Peki bu makine bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyor? Bunu şöyle düşün. Aslında her yazılımcının kendine ait bir bahçesi vardı. Ve her yazılımcı bu bahçeye çeşitli ağaçlar dikti. Daha sonra biz hepimiz yıllarca bu ağacı GitHub'a gönderdik. Ardından kocaman bir orman meydana geldi. İşte yapay zeka bu ormanı gün be gün yemeye başladı. Milyonlarca ağacın meyvesini topladı. Şimdi sen bir şey sorduğun zaman işte yapay zeka bu ormandan öğrenmiş olduğu kuralı sana uzatmış oluyor. Yani sana gelen o kural kitabı aslında hepimizin kodundan damıtılmış olarak sana sunulmuş olunuyor. Ama burada unutma o kitabın ne dediğini anlamak hala senin görevin. Bak ben 9 yıldır yazılım eğitimi veriyorum. Ve şunu sana rahatlıkla söyleyebilirim ki yapay zeka ile çalışan herkes ara sıra o odaya giriyor. Yakın zamanda bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Araştırmada 207 GitHub projesinde yaklaşık 1 milyondan fazla kod incelemesine bakılmış. Ve sonuç ne biliyor musun? Yapay zeka süreci hızlandırıyor. Ama o hız daha iyi bir inceleme anlamına gelmiyor. Yani hepimiz özünde hızlandık. Ama hızlı gitmek nereye gittiğini bilmekle eşdeğer değil. Peki bu odadan nasıl çıkılır? Bundan sonra yapay zekadan bir kod aldığında onu doğrudan çalıştırıp geçme. Kendine 4 tane soru sor. Bunu merdiven gibi de düşünebilirsin. Her basamak seni odadan biraz daha yukarıya taşıyacak. Birinci basamak bu kod neden böyle yazıldı? Yani arkasındaki mantığı gerçekten anla. Neden bu yapı? Neden bu yol? İkinci basamak başka bir çözüm olabilir miydi? Çünkü çalışan ilk çözüm her zaman en doğru çözüm anlamına gelmiyor. Bunu yapay zekanın kendisine de sorabilirsin. Yani başka hangi yollar var? Bu yolların artıları ve eksileri nelerdir? Üçüncü basamak bu çözüm nerede kırılır? Bugün çalışıyor, tamam. Peki veri büyüyünce ya da işler değişince, hiç beklemediğin bir girdi kapıyı çalınca bu nerede patlar? Ve dördüncü basamak ki en önemlisi bence bu kararı bir başkasına savunabilir misin? Ama şimdi şunu da fark etmek gerekiyor. Bu soruların hiçbirini konuyu bilmeden soramazsın. Yani başka çözüm var mıydı demek için alternatifleri zaten biliyor olman gerekiyor. Nerede kırılır demek için daha önce bir şeyin elinde kırıldığını görmüş olman gerekiyor. Yani bu sorular sağlam bir temelin üstünde işe yarar. Çünkü mesele artık kod yazabilmek değil. Bunu hepimiz görüyoruz. Mesele o kodu anlamak, sorgulamak
ve arkasında dimdik durabilmek. Peki bu temel neyle kurulur? Bence 4 şeyle. Neyi neden öğrendiğini bildiğin planlı bir öğrenmeyle. Yani gerçek üretimle ve başkalarıyla beraber çalışabilmekle. Çünkü bir karar denetime açılmadan olgunlaşamaz. İşte ben yıllardır öğrencilerimle tam olarak bunu kuruyorum. Ve zamanla bu yaklaşıma STAR ismini verdik. Bu videoda baştan beri sana anlatmış olduğum şeyin aslında sistemli hali. O odadan çıkmanın, kodun sahibi olmanın yolu olmuş oluyor. Ama tamamı tek bir videoya muhtemelen sığmayacak. O yüzden STAR'ın kendisini ayrı bir videoya bırakacağım. Ama sen bu videodan çıkmadan önce seni en başa geri götürmek istiyorum. Hatırlıyor musun? Seni bir odaya kilitlemiştim. Kuralları anlamadan uygulayıp durduğun o oda. İşin sırrı aslında şu. Searle'ün odasında kapı gerçekten dışarıdan kilitliydi. Ama senin odanda o kapıyı kilitli tutan tek bir şey var, bildiğini sanmak. Sormadığın her soru kilidi bir tur daha çevirmiş oluyor. Ama durup neden diye sorduğun an kilit kendiliğinden açılmaya başlıyor. Ve o soruları sorabildiğin gün işte o gün o odadan gerçekten çıkmış olacaksın. Çünkü yapay zeka çağında fark her sorunun cevabını bilmekte değil. Fark aslında hangi soruyu soracağını bilmekte yatıyor. O 4 soruyu ve STAR'ın yol haritasını aşağıdaki kitap bağlantılarına bıraktım. Kapı orada. Aralamak sana kalmış.